Epey tereddüt ettim. Ama artık eminim. Başka çare kalmadı. Yüreğim kaldırmıyor ama tahtta, aklı oyunda bir sünnet çocuğu. Yanında benimle takaza yapmaktan başka derdi olmayan anası. Bir adım ötede açlık, sefalet, yokluk. Birinin dur demesi, öne düşmesi lazımdı. Böyle değildi bizim zamanımızda. Adam salar, ağız arardık muhtaç kişi bulalım diye. Şimdi hangi birinin elinden tutacağını şaşırıyor insan. Şu yetim kız, Halime'ydi adı. Evet, aklım onda kaldı. İyi ki gözüme ilişti. Behram, duralım. Dur! Ne ararsınız sultanım? Kendimi ararım Behram. Geçmiş olsun aslanım. Öldüm dirildim. Etimden et kopardılar sanki. Canın çok yandı mı? Hissetmedim bile. Aferin. Allah ilmini arttırsın, kuvvet versin İdris'a. Tahta hizmet ettin. Allah padişahımız efendimize uzun ömür versin sultanım. Hünkârımız dinlenirse yarası daha çabuk iyileşir. Doğru dersin. Oğlum. Her şey geçti. Şimdi sen güzel güzel uyu, dinlen, tamam mı?
Padişah sana emanet. Çıkalım. Gidelim artık. Sünnet çoktan bitmiş, hünkâr istirahate çekilmiştir. İş İbrahim Ağa'ya kaldı. Büyük validemiz teşrif etmediler. Erken çıkmış saraydan. Padişahımızın sünnetinden daha mühim işleri vardır zahir. Kan bu. Koş koş, Valide Sultan'a haber ver. Göreyim seni İbrahim. Öyle gör ki işini, sünnet eğlencesi mateme dönsün. Yürü yürü çabuk. Mehmet. Mehmet. Oğlum. Oğlum. Süleyman. Süleyman ne oldu aslanıma? Hemen tabiplere haber salın. Hani işinde mahir biriydi bu cerrah ha? Ben şimdi öğrenirim işin aslını sultanım. Bu mu sizin marifetiniz? Bu mu iş görmeniz ha? Yiğidimin kanı tükenene kadar ne halt ettiniz bu odada ırzı kırıklar? Anne çok paramız oldu. Ah kızım ah. Rahmetli seni getirdiği günden beri güler oldu yüzüm. Dalım oldun sen benim yavrum. Hayırdır inşallah. Kim ola gecenin bu vakti? Korkma ana, aç kapıyı. Saraylıyız biz Hafız ana. Seni harem-i Hümayun'a götürmeye geldik. Hayırdır evlat? Emir kuluyuz biz ana. Hacet nedir bilmeyiz. Lakin gelmen gerektiği söylendi bize.
Emine, üzerine giy. Saraya gidiyoruz. Padişahımız Efendimizin baş kalfası rahatsızlandı. Allah'tan ümit kesilmez. Dua için sizi beklerler. Kız burada beklesin. Kızımdır o. Yanımdadır hep, bir zararı olmaz. Mümkün değil. Burada bekleyecek. Duadan sonra hemen geleceğim yavrum. Hünkârım. Kim bu? Cevriye Kalfa'ya duaya gelen hafız kadının kızı. Dua bitene kadar bu odada tutulacak. Hünkârım sizi beklerler. Korkma. Benden korkmana gerek yok. Sadece adını öğrenmek istedim. Emine. Emine. Mahpeyker. Onu ben diyene kadar buradan salmayın. Anası da gelse salmayın. Korkmuştum ama gördüğüm an gönlüm kaymıştı. Onun da bana.
Allah sizlere uzun ömürler versin hünkârım. Hünkârım başınız sağ olsun. Anam yerindeydi. Üzerimde hakkı vardır. Her şeyi noksansız yapılsın. Eyüp Ensari Hazretleri yakınında gömülmeyi isterdi. Öyle yapılsın. Başınız sağ olsun hünkârım. Sağ ol. Hünkârım, bu kararınızdan büyük validenizle validenizin haberi var mıdır? Hayır. Zaten bugün olmaz. Ama yarın. Bilmelerinde bir mahsur var mıdır? Hayır. Bilsinler. Atalarımızın da adeti değildir. Bilirim. Hepsini bilirim. Kararım budur. Kızım nerede oğul? O ayrı yerde ana, salarlar, merak etme, sen çık hele. Ben kızımı arıyorum. Tamam, o ayrı yerde dedim. Salarlar, çık hele, çık, yürü. Ay ne olursun ama sen beni dinle. Beni ona götür. Kızım nerede diyorum Tamam sana. anam, yürü sen, yürü. Bırak. Kızım. Bırak beni. Hünkârımız nikahlanmak ister. Ne? Nikah mı? Ay ne nikah? Nereden çıktı şimdi bu? Düğünü sonra yaparız. Zaten önümüz bayram. Şimdilik sadece nikah kıyalım. Önce suyuna gidelim. Gitmezsek kinlenir. Olmadık işler yapar. Ben bilirim bu Osmanoğullarının inat damarını. Nuh der, peygamber demezler. Kızı 3-5 güne nikaha hazırlarız deyip önce vakit kazanalım. Bu arada ben ona öyle bir huri bulurum ki... ...değil hafız kadının kızına hiç kimseye bakacak hali kalmaz. De bana abla, nereye gideriz ha? Abla. İyi yeredir bacım. Korkman gereksiz.
Kötü yere gidilirken üst baş dizildiğini, süs püs yapıldığını gördün mü hiç? Annem demiştir değil mi Eminem gelsin diye? Bilirim o demiştir. Değil mi abla? Tamam. Koğuşa dönün şimdi siz. Laf çıkmasın ağzınızdan. İşitirsem ikinizden bilirim. Diyeceklerime kulak verip aklından çıkarmayasın. Sultan Ahmet Han ve validelerinin huzuruna gireceğiz şimdi. Korkma, senin benim gibi insan hepsi. İçeri girince başını eğ, kaldırma. Önüne bak hep. Ne soru sor ne konuş. Susmak senin için hayırlıdır. Ahmet'im, Büyük Valide Safiye Sultan, Handan Valide Sultan ve diğerleri. Hatırlıyorum, bacaklarım titriyordu yürürken. Öylesine büyük bir odada, kalabalık içinde yalnızdım. Kızlar ağası bir şeyler mırıldandı. Vekaletini verir misin demiş meğer. Duymadım. Tembihine uyarak başımı salladım sadece. Şeyhülislam nikahımızı kıyarken ben hala neden orada olduğumu merak ediyordum. Farkında olmadan cezalandırmayı gerektiren bir şey yaptığımız geliyordu aklıma. Başka bir sebep düşünemiyordum. Bıraksalar o an oradan kaçıp giderdim. Annemdeydi aklım. Kızlar ağası Büyük Valide ve Valide Sultan'ın elini öpmeye götürdüğünde anladım evlendiğimi. Allah mutluluğunuzu arttırsın ve daim etsin sultanım. Hakkında böyle sayırlıymış demek ki. Allah tamamını erdirsin. Sağ olun valide. Mahpeyker size emanet. Elbette yiğidim. Aceleye geldi her şey. Şaşırdık. Düğünden önce gelinimizin eğitimini tamam ederiz elbet. Sen merak etme. Ne zaman görürüm onu? Hele saraya bir alışsın. Hocalarla buluşsun. Yol yordam öğrensin hünkârım. Tasalanma. Bize bırak. Korktun mu? Taht için geldiklerinde ben de korkmuştum. Ama artık korkma. Düğüne vakit var biraz. Hele şu eğitim bitsin de. Biz nikahlandık mı? Evet, Annem? görürsün. Merak etme. Ama sarayda. Bundan sonra adın Mahpeyker. Adet böyle. Mahpeyker, ay yüzlü demek. Sen misin Büyük Validenin planlarını alt üst eden? Kalfaya söyle. Kızı iyice bir temizlesinler.
neymişsin be kız? Hiç mi yıkanmazsın sen? Ya dur ana dur, yasak. Diyeceğim var o. Demeden şuradan şuraya gitmem. Kızım içeride kaldı. Beraber geldik, salmadılar. Günlerdir onu beklerim. Salmadılarsa bir sebebi vardır ana. Kusur etmiş besbelli. Sorar eder sonra salarlar. Hem burası saray. Burada kaybolmaz kızın ya. Bileyim kusurunu, tek haberini alayım. Allah rızası için var git sor. Tamam ana. Adı ne kızının? Emine, Emine. Çok canım acıyor. Birisi etimi bıçakla kesip iğne sokuyor sanki. Ya niye böyle yapar? Tanımaz bilmez beni. Pissin dedi bana. Pis değilim ki ben. Aldırma. Cadı dedim ya. Görmedin mi suratını çiçek bozuğu gibi? Böyle güzel yüz gördüm azar. Kendince intikam alır işte. Sence Mahpe-i Kerim'i bana ne zaman gösterirler Lala? Hünkârım, valideniz ve de büyük valideniz meşgul olurlar. Tasalanmayın. Eğitimi bitince haberdar ederler. Adet böyledir. Mahpe-i Kerim nasıl? Mahpeyker mi? Ha, Emine'ydi adı. İyi iyi. Eğitimi devam ediyor. Pek istidatlı değil ama zor da olsa öğreniyor. Anasını gördü değil mi? Görmüştür zahir. Bir şikayeti yok. Sayende ekmek elden su gölden gül gibi yaşayıp gidiyor sarayda. Bir haceti olduğunda gelmesini tembihlediydim. Ne zaman biter bu eğitim dediğiniz? Bilmiyorum sultan. Tamam olunca gelip haber verirler. Pilava bile pişti diye hemen kaşık sallanmaz oğlum. Demini alsın diye beklenir. Onun da zamanı gelir. Büyük validenin sana hediyesini gör hele akşama. Neymiş o? Söylesene valide. Önemli bir şey değil aslanım. Bir melek denk geldi. Onu hazırladıydım bu akşam. Olur ki böylesi olur. Yüzünü görünce ayın bile utanıp bu varken ben doğmam diyeceği cinsten. Vakti geldi artık Ahmet'im. Ya Mahpeyker? Ne mahpeykeri? Sultan kısmı avrat hazır olacak diye eli böğründe bekler mi? Erken davranan yol alır. Koy köşeye şehzadeni bir an önce de bizim de içimiz rahat etsin. Kim döl verir, kim kısır çıkar belli mi olur? Annemi görmedim bir daha. Ne yaşadı, ne yaptı öğrenemedim. Ben olduğumda da iş işten geçmişti.
O dersten bu derse. Ders, ders, ders. Günler, aylar akıp gitti. Padişah arayıp sormuyordu. Bana da eşi olduğumu söylemem, Mahpeyker adını kullanmam yasaklanmıştı. Heyecan her kişiye iyi gelmez hünkârım. Firâşınıza girecek kız tembihlidir. Şurup sizi rahatlatır. Kevser kalfa hazırladı. Size zarar vermeyi aklının ucundan dahi geçiremez. Rahmetli pederinizin yadigarı. Bilirim ağam. İcap ederse içerim. Takdir sizin. Allah'ın izniyle güç kuvvet verir. Gece sen keyif ederken biz Pembe ile Yasin okuduk. Allah kabul etsin. Neye niyet ettiniz? Hünkârın gönlünü çel, çocuğa kal diye. Kabul oldu zahir. Ne güzel kumaş. Besbelli. Validenin dairesinde etekler pala çalıyormuş. Kim dedi? Kalfalar. Kıkır kıkır seni konuşurlarmış. Artık ne anlattıysan valide hanıma. Ne anlatacağım? Olanı anlattım. Ballandıraydım biraz. Sabaha kadar yanında tutmuş, bırakmamış ha? Hı hı. Evet ya. Kız birkaç defa gideyim mi hünkârım diye sormuş. Kal demiş. Dedesine çekti herhalde. Neyse. İyi oldu bu iş. Kevser'in hesabı tutarsa kız yüklenmeye hazır günündeydi. Sahi mi? Sahi ya. Sabah haber yolladım. Sultanın gözdesi yatağından kalkmasın. Hizmetini öteki kızlar yapsın diye. Akşama yine gitsene ki. Elbette gidecek. Boş bırakmaya gelmez Akan Çeşme'yi. Bırakırsak 2 gün sonra Mahpeyker diye tutturur. Hı hı. Hoş, kızlar ağasının kulağı bükülü ama yetmez. Aklından da uzak tutmak gerek. Kız değil,
Yularsız at sayılır böylesi. Doğru dersin validem. Bizimkinin ipi elimizde sayılır. Bu kız hünkârıma hasbayı unutturacak cinsten. Melahat mülkini teşhir edip şemşiri gamzenle, güzellik kişverinde gayri sultan olmasın dersin. Güzellik diyarını Gamze kılıcınla fethedip, bu diyarda başka sultan olmasın dersin. Ne güzel değil mi? Öyledir hünkârım. Rahmetli pederimiz de severdi Yahya Efendi merhumu. Annemlere ne zaman mahpeyker desem, lafı dolandırıyorlar Lala. Bak, şayet onu içeride yem ettirirlerse hesabını sorarım. Bu şiirleri ezberleyişim hep onu okumak için. Az kalmıştır hünkârım. Tez vakitte hazırlarlar, meraklanmayın. Daha çocuk doğmadan eğlence düzenler büyük valide. Gönlünü karartma Emine. 4 ay kaldı Mahfuz'un doğumuna. Demiştim hünkâr beni unuttu diye. Hadi oyna bakalım. Ben oynamayı bilmem ki. Büyük validenin emridir. Hadi oyna. Hadi. Bak sen şuna. Değnek yutmuş gibi durur. Gören de matemde sanır. Arslanımın şehzadesi gelecek. Herkesin sevinmesi gerek. Allah vere de kız olmaya. Şuna bak. Felsefeyi çok beceriyorum. Emine, şu bezleri ver de sirkeli su sürelim.
Nereye gider bunlar böyle? Ebeler. Fez almak için sabah çarşıya giderler. Yoksa büyük validenin izni olmadan çıkmak yasak. Ben de onlar gibi ferace giysem kim anlar ki? Çıkmadan şu şuruptan iç. Ağaya haber salayım gelsin alsın seni. Yok gerek yok. Fazlaca koşuşturma var. Ben kendim giderim. Kapı ağası da bilir zaten. İyi ya git. Gider gitmez de aynen dediklerimi yap. Yaparım elbet. Allah razı olsun. Valide Hanım'ın da haberi olsun mutlaka. Nereden çıktın sen? Bizden değilsin. Abla etme. Abla. Bir bak hele. Ne var? Bu bizden değildir ağam. Bizden değil derler. Ne halt edersin? Ağam kulun kurbanın olayım bırak gideyim. Garibim sen demezsen ne soran ne bilen olur beni. Kanıma ekmek mi doğratacaksın sen benim kadın? Bugün çarşı marşı yok size. Dönün içeri. Hadi. Ne duruyorsunuz hadi. Az kalsın firar edecektin. Gel buraya. Al bu kızı kızlar ağasına götür. Çabuk. Hadi. Yürü yürü. Yürü hadi yürü. Yürü. Avusturya ile denkliği kabul etmemiz iyi olmadı Lala. Hünkârım, eski devirde barışın şartlarını fermanla tebliğ ederdik. Onların tasdikine gerek duymazdık. Ama anlaşmayı bozmaya niyetlendiklerinde altında imzamız yoktu derlerdi. Şimdi mühür bastılar. Mühür olunca bozamazlar mı? Neydi o yerin adı? Zitvatoro diyor. Nedir bu koşuşturma? Tez kızlar ağası gelsin. Sana gözünü bu kızın üzerinden eksik etmeyeceksin demedim mi ha? Nedir bu? Sultanım anlattım. Hastayım deyince. Kes. Dinledim o masalı. Ne yapmak istersin ha? Onu de bana. Çevirdiğin dolabın sebebini anlat. Bu iş padişahın kulağına giderse senden bilirim. Kapat gitsin. Patırtıya ne izin verirsin? Asiliği cezasız bırakırsak yol olur diye sultanım.
Padişah seni istemiş ağa. De git bakalım. Dağıttığını topla toplayabilirsen. İşitmiştir zahir olup biteni. Allah vere de bir delilik etmeye. Tam da işler yoluna girmişken. Eğitimi falan bitti ha. Demek ne zamandır içeride dolaplar çevrilmiş. Bundan böyle Mahpeyker'i ayrı bir daireye nakletsinler. Kalfalar hizmetine koşsun. Akşama yanıma isterim. Emriniz olur sultanım. Belli ki büyük validemin burada canı sıkılmakta ha. Sıkıntıdan gereksiz işlerle uğraşır. Eski sarayı özledi zahir. Taşınmasına izin verdim. Bu gece toplansın, gitsin. Anneme de ki elini öteden beriden çeksin. Çekmezse eğer eski sarayda boş odadan bol şey yok. Beni istemişsin sultanım. Unutmamış beni. Dediydim. Gönlünü ferah tut dediydim. Sultanım. Allah sana daha iyilerini nasip etsin. Bunlar bana rahmetli Mehmet Ağa'nın hediyeleri. Ahmet'imin doğumunda vermişti. Çok beğenirim. İnşallah sana da hayırlar getirir. Alamam valide sultan. Pek değerlidir. Aa, değerli olduğu için veriyorum ya. Al. Temelli veriyor değilim. Bugünlük. Ahmet'im sana daha güzellerini takar zaten.
Pek güzel oldun. Mahpeyker. Beni emretmişsiniz. Emir değil. Gel. Kızlar ağası görüşme isteğimi iletmedi besbelli. Söyleseydi lafı ikiletmezdi hünkâr. Bana düşkündür. Allah'a var. Bir gün önüme geçmedi. Mustafa Ağa yedi bu haltı. Neler olduğunu, ne sıkıntılar yaşadığını daha yeni öğrendim. Bana eğitimi devam ediyor. Halinden memnun, şikayeti yok demişlerdi. İnanmakla hata ettim. Haşa. Hata etmiş değilsiniz. Hata ettiğimi biliyorum ben. Ama artık hepsi geçti. Kimsenin yüreğini karartmasına izin vermeyeceğim artık. Bundan böyle kösemimsin. Kösem en önde, en sevilen demek. Beni düşünürsünüz demek. Her zaman seni düşündüm. Hep gel istedim ama Geldim artık.
Bakma öyle, utanıyorum. Çok güzelsin. Biliyorsun. Bilmiyorum. Bilirsin. Bilmemek olmaz. Artık uyumalısınız. Uykun mu geldi? Hayır, Neden uyu dersin? Gitmek mi istedin? hayır. Ama bana seni yormamam söylendi. Yanımda kal. Adet değil ki bu. Adet olsun olmasın. Adet dediğin ne ki? Ben yaparım. Adet olur. Söyle. Yanımda kalacak mısın? Ne oldu da benden yüz çevirdi anlamadım. Çocuğa kaldım, karnım büyüdü diye mi bilmiyorum. Yüz çevirmiş değildir Mahfiruz. Sultan dediğin böyle olur. Sen ben olacağım başka kimse olmayacak mı sanıyordun? Saraydan kaçan kızı cezalandıracağına koynuna almış hünkâr. Nasıl ettiyse. Annesi için de Hacı Hoca dediydin. Allah bilir büyü muska da vardır onda. Korkulur bundan. Unuttu Ahmet Mahfiruz'u. Doğumunda şehzadeyi görmek için gitti yanına, o kadar. Kıskandı demesinler diye ben de gidip tebrik ettim. Hediye gönderdim. Sonra Ayşe'yi, Murad'ı, İbrahim'i aldık kucağımıza. Mutluydum. Hep böyle gidecek sanıyordum ama olmadı. Adını vermek istediği caminin inşaatı ilerledikçe heyecanı artıyor. Akşamları bana kubbenin ihtişamını, çinileri anlatıyordu hünkâr. Safa geldiniz hünkârım. Sağ olasın diyeyim bana. Bak ağlarına. İbrahim'i götür. Hava serinledi. Ne zaman baksam güler. Allah bahtından güldürsün. Amin. Çok da sakin. Kalfa hiç ağlamaz der. Murat Enderun ağalarıyla kapışmış geçen. Duydum. Padişah kudreti var oğlumda. Öfkesini de yenemez bir türlü. Parlıyor bir anda. Neye kızdığı da bilinmez. Camide mahfile kapanacağım. İtikafa niyet ettim. Allah kabul etsin. Amin. Bu defa kaç gün? 10 gün. Sünneti seniye böyle. Lakin havalar soğuk. Hastalanırsınız diye endişe ederim. Meraklanma sen. Mahfile mangal koyarlar. Ramazan'da niyetlendim ama kısmet bugüneymiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Murat oğlum sakin dur. Murat'ım otursana biraz. Murat bak İbrahim'i korkutacaksın hadi. Murat. Murat gel buraya otur biraz. Gel. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Dışarıya çıkmak, dışarıda oynamak istiyorum. Bırakmıyorlar. Ne yapmak istesem hayır. Murat'ım yağmur yağıyor da ondan. Bak Ömer Ağa'ya da sordum. Hiç ders çalışmıyor musun? Çalışsan ya biraz. At çalıştırsın, ok çalıştırsın, kılıç çalıştırsın biraz. Hep kıraat, hep kıraat. Tamam. Bak söz yarın hava güzel olursa bahçede kılıç çalışacaksın tamam mı? Ama şimdi biraz uslu otur. Hı. Tamam mı aslanım? Hünkârım. İstifra etmeniz iyidir hünkârım. Ne olmuş nesi var? Bilemedik sultanım. Ama merak etmeyin. Ne demek merak etmeyin ha? Elbet ederim. Mustafa, git limandaki gavur gemilerine sor soruştur. Becerikli bir tabipleri varsa hemen tut gönder. Anladım sultan.
Kızlar ağası İbrahim Ağa nerede? Ona ben dışarıdayken çocuğun işini bitir, kapıya gel dediydim. Meraklanmayın sultanım. Birazdan anlarız. İşte orada. Yardım edin! Yetişin! Yalvarırım bırakmayın! Bırakmayın yalvarırım bırakmayın! Yetişin! Gel buraya! Ağam yalvarırım ne olursun bırak! Yürü! Bırak benim bir günahım yok! Bırak yalvarırım götürme! Bırak! Bırak! Hayır! 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 Yapmayın götürmeyin! Yalvarırım! Hayır! Ne olur! Ne olur bırakın! Yalvarırım! Ben bir şey yapmadım ağam! Ne olur! Ağam yalvarırım ağam! Olan bitenden İbrahim Ağa'yı mı sorumlu tutmuşlar? Evet sultanım. Lakin Turhan valide adınızı ağzına almamış. Ulu orta anmaz. Aptal değil. Hekimbaşı hünkârın zekerindeki kanamaya yaranın deşilmesinin sebep olduğunu söylemiş. Harem ağaları mı fark etmiş? Evet sultanım. Yatak kan gölüne dönmüştü derler. Neyse. Allah korumuş Mehmet Han'ı. Var git. Turhan valideye ziyadesiyle üzüldüğümü, hünkâr için dua ettiğimi söyle. Torunumdur. Ciğerim yanıyor dediğimi de. İbrahim Ağa için bir şey der misiniz sultanım? Can derdine düşünce kim dilini tutar, kim tutmaz belli olmaz. Valide Turhan Sultan hadiseden İbrahim Ağa'yı sorumlu görür. Nereden bilirmiş valide? Gözüyle görmüş mü? Ağayı cezalandıralım demeden evvel bana sormak icap etmez mi? Ne diye konuşur Sadrazam Paşa'yla, kızlar ağasıyla bilir bilmez? Paşa da ne diye dinler onu bilmem. Neyse, olan olmuş. İbrahim'in kırığı elimden kurtulduğunu sanmasın. Ona da çömezine de dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim ben. Kan gütmek ha? Sana mı kaldı? Oğlum, Mehmet'im. Yüce Rabbim seni korudu da bana bağışladı.
Ben iyiyim. İyisin tabii aslanım. Şükürler olsun Rabbime. Zaman değişti. Eskiden çuvala koyup denize atarlardı senin yaptığını yapanları. Kalk. Kalk hadi. Bir süre gözümün önünde ol. Elindeki nimetin kıymetini bil. Bundan böyle aklın hizmette olsun. Üstünü değiştirin. Yarasını da iyileştirin. Emredersiniz sultanım. Şehzade Süleyman Hazretleri ve valideleri geldi sultanım. Gelsinler. İbrahim'imin kokusu var bunda. Elbet vardır validem. Olmaz mı? De bakayım bana Süleyman'ım. Beni ne kadar seversin? Çok severim, bilmez misin? Onu bilirim de... Ananı mı, beni mi ziyadesiyle seversin onu bilmem. Bilirsin. De aslanım. Validem kim, ben kim? Yine seni severim. Süleyman'ım Allah'ın izniyle saltanatında ne zahmet ne gam kasavet çekmeyecek. Beni el üstünde taşıdıkça yük nedir bilmeyecek. Gönlünce saltanat sürecek inşallah. Büyük validesinin duasını, desteğini aldıktan sonra gayrısı gerekmez benim oğluma. Ali Osman askerle kaim. Askerin ipi bende. Ötede ne var ki? Padişah Efendimizin geçirdiği kazadan dolayı Turhan Sultan esti, gürledi, celallendi. Halbuki size gelip deseydi ya derdim. Süngüsü fazla kalktı onun. Biri indirir yakında. Padişaha validelik annelikten başka şey. Muradımın padişahlık yaşı gelene kadar 10 sene koskoca cihan imparatorluğunu tek başıma ben yönettim. Bunları bilir. Bilir bilmesine ama şeytanı dürter yine.
Osman! Beni hangi hükümle yargılarsınız? Anne! Estağfurullah. Afiyette misiniz sultanım? Elhamdülillah. Duacınızım Sivasi Hazretleri. Ahmet Han rahmetli babanıza çok hürmet eder. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ile ikisini bir hafta ziyaret etmese telaşlanırdı. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin. Amin. Amin. Ahmet'imin vefatından sonra öyle şeyler yaşadım ki Efendi Hazretleri. Ben beni tanıyamaz oldum. Haset, ihanet, kadir bilmezlik. Burada insanın etrafında şükran, hürmet, sadakat kılığında riya dereleri akar. Uzun zaman bunu bilemedim. Kandım. Ama hayat öyle bir vurdu ki dövülmüş deriye döndü. O yüzden zehrimi saraya, sütümü ahaliye akıtmayı seçtim. Ama bazen lüzumsuz yere öfkeme rağm oluyorum. Tepeden tırnağa kin doluyorum. Sonra söylediğime pişman oluyorum. Yaptığıma pişman oluyorum. Ama Bilirim. Çok genç yaşta büyük sorumluluk aldın sultanım. Çok sıkıntı çektin. İnsanlık halidir bu dediğin. Ama yine de iyi dayanırsın maşallah. Yüreğin çok kabardığı zaman namaza dur, ferahlarsın. 2 rekat namaz kıl. Sonra rahmetli Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine teveccüh et. Ahmet Han'la baba oğul gibiydiler. yapacağım dediğinizi. Yapacağım. Yarından sonra. Selamün aleyküm Halil Ağa. Aleyküm selam Behram Ağa. Büyük valideye verdiğin sözü hatırla. Büyük valide asker ocağının belirliğini dedi. Böyle istiyorsa mutlak bir bildiği vardır. Siz el ayak çekildiğinde has bahçe kapısına gelin. Ali Ağa kapıyı kilitlemeyecek. Adamlarını silahlandırıp bekle.
Devlet çoluk çocuğun eline kaldı. Mehmet Han da anası da düzen nedir bilmezler. Onlara gücün ve idarenin kimde olduğunu göstermek lazım. Yatsıdan sonra hazır ol. Emredersiniz sultanım. Seni celladın elinden çekip aldığım o günü hatırlarsın değil mi Üveyza? Ne gündü. Hatırlamak ne demek sultanım? Unutmadım ki. Allah'ım bana o mübarek insana can borcumu ödeme fırsatı versin diye her gün dua ederim. İyi. Duaların kabul oldu ha. Borcunu ödemenin hem fırsatı hem de vaktidir. Vakit bu vakittir. Emredin sultanım. Canım size feda. Al bunu. Yatsıdan sonra kuşhane mutfağından çıkacak, şerbete dökeceksin. Mehmet Han. Hanlığı batsın. Askercilik oynamaktan hanlık yapmaya vakti mi var onun? Devlet yangın yerine dönmüş, para pul olmuş. O farkında değil. Anasının umurunda değil. Neyse, Rabbime şükür ki devlet sahipsiz değil. Bak ağa, asker kararını verdi. Ben de muvaffakat ettim. Oğlum Murat hükmü eline alana kadar 10 yıl saltanat naibi olarak hoşlukla idare ettim bu devleti ben. Ali Osman çoluk çocuğun eline oyuncak edilsin diye yapmadım bunu. İttifak ettik. Karar verdik artık. Günah bizden gitti. Hepsini dökmen gerekmez. Çeyreği yeter. Ama yarısını dök. Ne olur ne olmaz. Sultanım, elbet doğrusunu siz bilirsiniz. Ne emrederseniz yaparım ben. Lakin hünkâr her daim şerbet içmez. İstemez, içmezse... İstemezse içmez. Ama isterse verirsin. Git şimdi. Ağalarla konuştun mu? Tedbir tamam mı? Her şey tamam sultanım. Bostancıbaşı Ali Ağa'yla siz konuşmuşsunuz zaten. Meraklanmasın. Valide sözü emirdir dedi. Yeniçeri ağası Halil Ağa'yla da ben konuştum. Her şey tamam. Yatsıdan sonra İşimi talihe bırakmam Behram. Üveys'in zehrinden kurtulursa askerin ahına takılacak. Ok yaydan çıktı. sultanım, saltanat merasimi için giyeceğiniz elbisenizi hazırlattım.
Bunu yapmayacağım. Sultanımıza arzım vardır. Söyle. Mahremdir ha. Kendine derim ancak. Şikayetse şimdi zamanı değil. Değildir ağam. Mühimdir. Tamam, gel benimle. Giydiğim kaçıncı kanlı elbise bu? Sayısını unuttum. Son olur inşallah. Beni böyle bir başıma bırakmayacaktın Ahmet. Sen değil misin ya iktidarız ya hiç diyen? Al işte. Yıllarca anandan, Mahviruz'dan çektim. Oğullarımızdan çektim. İbrahim'i Murad'ın pençesinden kurtarıp tahta oturtan da, onu Kara Ali'nin kemendine iten de benim. Evlat kanına bulaştı elim. Yetmedi şimdi Turan çıktı önüme. İbrahim'e oyalansın diye elimle seçip sunduğum sünepe sidikli kız. Uslu uslu bağdaş kurar, oturur sanırdım. Meğer yılanmış. Çöreklenirmiş. Demek Mehmet Han'ı zehirlemek ister. Yanlış duymadın değil mi? Duyduğumu dedim sultanım. Büyük valide padişah efendimizin canına kastetmek ister. Yatsıdan sonra validenin buyruğuyla Yeniçeriler saraya gelecekmiş. Tedbir alasınız diye söyledim. Hünkârın alası Reyhan Ağa ile İsmail Ağa'ya haber sal. Tez bana gelsinler. Olur sultanım. Tedbir alasınız dediydin ya. Doğru dedin. İnsanoğlu bir kez ekmek yediğiyle ihanete başlarsa gerisi mutlaka gelir. Sultanım! Sultanım! Yalvarırım dinleyin! Yanlış anladınız sultanım! Sultanım! Boşuna telaş edersiniz. Maslahat da, tedbir de tamamdır. Haklısın. Vakit tamam ağa. Ben ağlar koğuşunda namazı eda eder, sonra da Yeniçerileri bahçe kapısından alıp saraya yönlendiririm. Gönlünüzü ferah tutun. Kız nerede? Zaman kılıç kuşanma zamanıdır ağalar. Lakin evvel emirde Mehmet Han'ı dairesinden alıp güvenli bir yere götürmek gerek. Eyüp tarafı iyidir. Sonra baltacı koğuşlarını dolaşıp anlatalım büyük validenin çevirdiği doları. Padişahımızın canına kastedilmesine rızanız var mı diye soralım. Ocak ağalarının hepsini tanırım. İşlerinden birkaç tanesini seçip silahlandırmayı bana bırakınız. Süleyman'la ben padişahımızı korumaya yeteriz evelallah. Kılına dokundurtmayız hünkârımızın. Muhafızlar da koyarız çevreye. Namazdan sonra yapacaklar ne yapacaklarsa. Yeniçeri kapıya dayanmadan davranmalıyız. Büyük validenin işini bitirmek gerek. Bu gece. Bak ha, asker gelip de kapıyı kilitli bulursa işler tersine döner. Zeynel açacak kapıyı ha. Kapıdan girince kafaları karışır da sağa sola dağılırlarsa ben beklerim askeri. Meraklanma ha. Kafa karışacak bir şey yok. Dediğin yerden gittik mi buluruz valide dairesini.
Padişah Efendimizin validelerinin selamı var ağa. Büyük valide padişahımızın canına katletmeye çalışmıştır. Düzeni, huzuru bozmaya kalkışmıştır. Gayrı büyük validenin işini bitirmek gerek. Validemizin isteğini emir sayarız ağa. Var git söyle. Musa, neferlerini al, harem kapısına git. Sizler de benimle gelin. Ne yaparsın gecenin bu vakti burada? Kapıyı kilitlerdim ağla. Yalan dersin. Yapmayın. Yapmayın, hayır. Kapıyı kilitle. Bostancıbaşı Ali ağa, kapı açık olacak dedi. Yeniçeriler hareme girmek üzere. Bizi büyük validenin yanına götür. Biz nereden bileceğiz nereye gideceğimizi? Dağılalım o zaman. Sen oraya bak. Haremde askerler var. Benden haber alana kadar burada bekle. Tamam, dikkatli olun. Burada yok. Burada da yok. Hadi.
Zülüflüler haremde. Tez harekete geçmek gerek. Büyük valideyi korumak gerek. Sen Yeniçeri ağası Halil Ağa'yı bul. Ben büyük valideye gideyim. Hainler! Mahir. Mahir. Evet sultanım. Yeniçeriler, baltacılar hala gelmedi. Değil sultanım. Gelirler.
Densizler, izansızlar! Bırak eteğimi yakamı! Ahmet'im, yetiş! Kurtar beni bu katillerin elinden. Yetişerim. Yetiş yiğidim. Aman dilerim. Yalvarırım sanırsanız yanılırsınız. Sultan Ahmet'in karısı, Murat ve İbrahim Hanların anasıyım ben. 11 sene hanlık ettim. Han olmayı bilirim. Han gibi, han karısı, han anası gibi ölmeyi de. Kapı çaldı, bir gelen mi var? Beklemedeyiz ben ve hatıralar. Vay anam anam anam, defter aralarında kurutulduk. Vay anam anam anam, unutulduk. Defter aralarında kurutulduk. Vay anam anam anam, unutulduk. Defter aralarında kurutulduk. Vay anam anam anam, defter